Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız gibi bugün çıtır çıtır burma baklava tarifi izleyeceksiniz. Kolaylıkla incecik açabileceğiniz baklava hamuru ve tüm detaylar için sizlere güzel bir video hazırladım. Sizler de bütün püf noktalarını kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlerseniz bu güzel baklava tarifini yapabilirsiniz. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kasemin içine bir çay bardağı süt ekliyorum. Sıvı malzemelerimi oda ısısında yarım saat beklettim. Sizler de bu şekilde yaparsanız baklava hamurunuz daha kıvamlı ve güzel olacaktır. Bir çay bardağı yine tekrar oda ısısında bekletmiş olduğum suyumu ekliyorum. Suyumuz çok soğuk olmasın. Oda ısısında beklemesi yeterli. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu detayları da sizlere dikkatlice anlatıyorum ki sizler de çok güzel baklava hamuru yapmanız için. 2 adet oda ısısında yine bekletmiş olduğum yumurtamı da ekliyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Sizlerin elinde üzüm sirkesi varsa onu da ekleyebilirsiniz. Tadı hiç fark etmiyor. Sıvı malzemelerimi güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu da ekliyorum. Unum baklavalık, böreklik çok amaçlı un. Mutlaka eğer baklava yapacaksanız bu tarz un kullanmaya özen gösterin. Bir önceki baklava videomda bu sorular bana çok soruldu. Normal unla baklava yapabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir ama biraz sizi o hamur zorlar. Büyüdükçe yırtılmalar olur, kopmalar olur. Bu hamurla daha kolaylıkla sizi hiç zorlamadan yani çok acemi bile olsanız gerçekten güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Hamurum toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Unumu da yavaş yavaş ekledim. Toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 mililik su bardakları. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Bu kıvamda hamur elde edene kadar un eklemeniz yeterli. Ununuzu da yavaş yavaş eklerseniz kıvamını daha rahatlıkla elde edebilirsiniz. Yoğurma kasesinde toparlanana kadar yoğurmuş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Bu şekilde güzelce aralıksız 2-3 dakika yoğuracağım. Bu sayede kolaylıkla yufkalarımı açabilirim. Sizler de mutlaka mermer veya tezgahınızın üzerinde bu şekilde güzelce özleşene kadar yoğurun. Sonrasında açılırken size hiç zorluk çıkarmayacak hamurunuz. Hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel toparlanana kadar yoğurdum. Çok da güzel kıvam aldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olan hamur sizi açarken hiç zorlamayacaktır. Hamurumu ortadan 2 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında uzunlamasına bu şekli vereceğim. 20 adet beze elde edeceğim hamurumdan. Videomun biraz detaylı olması, bilmeyen arkadaşlarımızın da daha iyi anlaması için bazı kısımlarını uzattım. Sıkıldığınız yerde ileri sarabilirsiniz. Şimdiden kusura bakmayın, hakkınızı da helal edin. Bu hamurla aynı şekilde tepsi baklavası yapmıştım. Sizler de eğer tepsi baklavası yapacaksanız yine aynı bu hamur malzemesiyle yapabilirsiniz. Bir önceki videom çok beğenilmiş, çok kişi tarafından da denenmişti. Açıklama kısmına linkini eklerim. O şekilde de yapabilirsiniz. Bezelerimi de elimle cevizden biraz büyük olacak şekilde ayarlıyorum. 20 beze yapacağım. Dediğim gibi siz tepsi baklavası yapacaksanız 30 beze şeklinde yapıp yine beşerli olarak açabilirsiniz. 20 tane bezemi güzelce yuvarladım. Şimdi artık servis tabağına alacağım. Çok az servis tabağının altını unluyorum. Bezelerimi servis tabağına güzelce yerleştirdikten sonra üzerine buzdolap poşetiyle kapatacağım. Bezelerin üzerine poşeti güzelce yerleştiriyorum ve sonrasında tekrar bir tane poşet daha geçireceğim üzerine. Bu şekilde buzdolabında 1 saat dinlenmeye alacağım. Eğer çok yufka açmakta usta değilseniz 2 saat 3 saat bekletirseniz daha kolaylıkla açabilirsiniz.
Baklava hamurum dinlenirken ben de şerbetinin yapımına başlıyorum. Şerbetim için derin tencereye 5 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. 5,5 su bardağı da su ekleyeceğim. Birebir ölçü yapmayacağım. Şerbetimin çok ağır olmaması için. Benim tepsim büyük olduğu için şerbetini fazla yapacağım. Sizler eğer küçük tepsiyle yapacaksanız ona göre şerbetini ayarlayabilirsiniz. Aklınızda soru takılmaması için bu detayları da size dikkatlice göstermek istiyorum. 5,5 su bardağı suyumu da ekledikten sonra artık şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. Birazcık şekeri eriyene kadar karıştıracağım. Baklava hamurumuzun güzel olması kadar da şerbet de çok önemlidir. Güzel bir şerbet yapmak için mutlaka orta göz ocakta kaynatmaya özen gösterin. Büyük göz ocakta kaynatırsanız şerbetiniz çok çabuk kıvam alır ve istediğiniz o güzel kıvamı yakalayamayabilirsiniz. Şerbetim kaynamaya başladığı an ben 5-6 damla kadar limon suyu ekleyeceğim. Çok fazla limon suyu eklemeyeceğim çünkü bir parça da limon tuzu ekleyeceğim için arkadaşlar. Limon tuzumun arkadaşlar parçaları biraz büyük olduğu için ben bir adet ekleyeceğim. Sizlerin eğer daha ufak parçalar halindeyse limon tuzu 2-3 parça olarak da ekleyebilirsiniz. Limon tuzu ekliyoruz ki bu sayede baklavanız kısa sürede şekerlenmemiş olacak. Şerbetinizin kıvamı çok koyu olursa da çabuk şekerlenir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. O yüzden çok güzel kıvamlı bir şerbet yapmaya özen gösterelim. Şimdi artık şerbetim kaynamaya başladı. Artık bu aşamadan sonra dakika tutuyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Kıvamına göre tabii ki bu süre değişebilir. Ben size ne kadar kaynattığımı şerbetimin sonucunda belirteceğim. Tabii ki tekrar belirtiyorum. Mutlaka orta göz ocakta kaynatacağız şerbetimizi. Evet, şerbetin yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Birazcık damlalarını kontrol ediyorum. Son damlalar yavaş yavaş damlıyorsa şerbetimiz olmuş demektir. Artık güzelce 20 dakika kaynatmış olduğum şerbeti kıvamını aldı. Ocağımın altını kapatıyorum. Kenarda şerbetimi soğumaya bırakıyorum. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmiş olduğum bezelerimi çıkarttım. Artık güzelce dinlenmiş olan bezelerimin bir kısmını bu şekilde nişasta tabağımın içine alacağım. Geri kalanını da üzerine örteceğim ki bezelerimin üzerine kurumaması için. Hızlıca nişastayla bezelerimi pasta tabağından biraz büyük olacak şekilde açacağım. Hepsini aynı büyüklükte açmaya özen gösterin. Bu sayede yufkalarınız açılırken aynı büyüklükte olmuş olur. Merdane ile açarken de bu işlemi hızlıca yapıyorum ki kenarda açmış olduğum bezelerimin üzeri kurumaması için. Nişasta olarak da mısır nişastası kullanıyorum. Ben mısır nişastasıyla açmaya alışkın olduğum için arkadaşlar mısır nişastası kullanıyorum. Sizler buğday nişastasıyla açabiliyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Ama bana göre birazcık mısır nişastası daha kolaylıklı ve zorlamadan açılmasını sağlıyor. Açmış olduğum bütün bezelerimi bir servis tabağının üzerine alıyorum. Aralarında güzelce bolca nişastamı serptikten sonra üzerine tekrar buzdolap poşetiyle örtüyorum. Bu şekilde de 15-20 dakika oda ısısında bekleteceğim ki bezelerim daha rahat beni zorlamadan açılması için. 20 dakika dinlendirmiş olduğum bezemin hemen 5 tanesini servis tabağından alıyorum. Tekrar üzerini kapatacağım ki bezelerimin üzeri kurumaması için. Bunlara dikkat ederseniz kolaylıkla baklava hamurunuzu hiç zorlanmadan açacaksınız. Tekrar aralarına bolca nişasta döküyorum. Bu aşamada bolca döküyorum ki sonrasında nişasta dökmeye hiç gerek kalmayacak. Tabi sizler aralarını kontrol ederek açın. Eğer yapışma olursa çok az aralarını tekrar nişasta dökebilirsiniz. Bezelerimi ilk önce merdane yardımıyla açacağım. Merdane ile bu şekilde baskılar uyguluyorum ilk önce bezelerimin üzerine. Sonrasında çeviriyorum arkadaşlar. Bu aşamada merdane ile büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Eğer sizler tepsi baklavası yapacaksanız
Oklava kullanamıyorsanız arkadaşlar merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Aralarında yapışması hiç önemli değil. Yağını koyduktan sonra zaten kat kat ayrılacaktır. Yine kontrol ederek bu şekilde de yaparsanız merdane ile de hiç yapışmadan çok güzel büyük yufkalar elde edebilirsiniz. Yeterince büyüyen yufkalarımı oklavama sarıyorum ve aralarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer bu aşamada aralarında yapışma olduysa çok az nişasta aralarına serpebilirsiniz. Kontrol ederek açarsanız oklavayla hiç problem olmayacak. Yapışma olduğunda çok az bir kere daha nişasta döktüğünüzde bir daha sizi zorlamadan yapışmadan açılacaktır. Ben bu aşamaları tekrar sizlere güzelce detaylı şekilde göstermek istiyorum. Oklavamla açarken hamurumun üzerinden çok fazla baskı uygulamıyorum. Oklavamın kenarlarından bastırarak açmam yeterli oluyor. Baklava yufkalarınızda kırışması hiç önemli değil. Yeter ki incecik açmaya özen gösterin. Tabii ki 5 tane birden yufka açıyoruz. Haliyle biraz kırışabilir. O da zaten büzgü baklava olacağı için hiç arkadaşlar zararı olmayacak bize. Bu aşamaları daha dikkatli sizlere göstermek için çekiyorum. Normalde zaten ben alışkın olduğum için daha çabuk yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar çok uğraşmıyorum. Zaten en oyalayıcı kısmı hamuru yoğurmak, bekletme aşamaları. Bu aşamadan sonrası çok kolay oluyor. Yarım saatinizi bile almıyor yufkalarınızı açmak için. Ben şimdi artık birazcık büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Tek tek yufkalarımı sarıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışmada olmadı. Bu şekilde büyük oklavamla da güzelce kenar kısımlarını bastırarak yufkalarımı büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Bakın kolaylıkla tek tek tekrardan oklavamdan yufkalarımı yapışmadan, yırtılmadan çıkarttım. Sizin alanınız daha büyükse daha büyük bezeler yapıp daha büyük yufkalar açabilirsiniz. Benim alanım çok büyük olmadığı için ben birazcık ufak bezeler yapıp bu şekilde yufkalar açıyorum. Evet arkadaşlar benim artık yufkalarım istediğim büyüklüğe geldi. Çok fazla bu aşamadan sonrasını açmayacağım. Yeterli büyüklüğe gelen yufkamın da sizlere hemen inceliğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kitabın yazıları çok rahatlıkla okunabilecek inceliğe geldi yufkalarım. İlk açmış olduğum yufkamın bir tanesini alıyorum. Üzerinde fazlalık nişastasını da silkeliyorum ki arkadaşlar baklavamın içinde kötü bir tat bırakmaması için sizler de silkelerseniz nişastasını zaten hamurumuz çok güzel olduğu için üzerindeki o fazla nişastasını hemen atıyor. Silkelemiş olduğumuz nişastaları da kenara bir aparatla hemen çekelim. Sonrasında uç kısmını kesme aparatıyla kestim ve içine koydum o uç kısmında arkadaşlar. Kenarlarını da bu şekilde kapatıyorum. Uç kısmında kenarını içeri doğru katladıktan sonra kıyılmış cevizimi üzerine ekliyorum. Sizler dilerseniz kıyılmış fındık da kullanabilirsiniz. Yufkamın üzerine güzelce cevizimi de serptikten sonra ince oklavamı alıyorum ve güzelce yufkamı sarıyorum oklavama. Sonrasında kenardan içe doğru büzgü modelini veriyorum. Ve sonrasında arkadaşlar daha güzel şekil alması için de birazcık oklavamla tezgahımın üzerinde yuvarlıyorum yufkamı. Bıçak yardımıyla kenarlarını birazcık içe doğru koyuyorum ki daha güzel şekil olması için. Ben baklavamı 4 parçaya böleceğim. Sizler dilerseniz kendi istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Yine tekrardan açmış olduğum yufkamı aynı şekilde katlama şekliyle üzerine cevizini döktüm ve kenarlardan büzgü baskısı yapıyorum. Çok fazla arkadaşlar sıkı sıkı büzgü modelini vermeyelim. Baklavamızın içinin daha güzel pişmesi için. Kenarlarından bıçak yardımıyla güzelce şekillenmesini sağlıyorum ve 4 parçaya bölüp tepsime yerleştiriyorum. İlk açmış olduğum 5 adet yufkamı aynı şekilde büzgü modelini vererek şeklini veriyorum.
Bu baklava hamuruyla istediğiniz baklava tariflerini yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Baklava hamurunda yoğurt kullanmıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Yoğurt hele sıcak havalarda birkaç gün sonra baklavanın tadının değişmesini sağlıyor. Süt daha güzel lezzet veriyor baklavaya. Kabartma tozu da eklemiyorum arkadaşlar. İncecik açılan bir yufkada kabartma tozu kullanmaya hiç gerek yok. Bütün bezelerimi aynı şekilde beşerli olacak şekilde açarak baklavalarımı yapıp tepsime yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar 250 gram eritmiş olduğum tereyağımın üzerinde oluşan köpükleri de süzgeç yardımıyla biraz süzüyorum. Dibinde ayranlı kısmı da bırakacağım arkadaşlar. 250 gram erittim ama tereyağımı kullandığım kısım nereden baksanız 200 gram kadar. Bunu da belirtmiş olayım. Dip ayranlı kısmını kesinlikle kullanmayacağım. Bu üzerinde biriken köpükleri de kullanmayacağız ki arkadaşlar. Baklavamızın üzerinde kötü görüntü olmaması için. Tereyağın temiz kısmını kaseye ekledim. 1 su bardağı sıvı yağ da ekliyorum arkadaşlar yağımın içine. Evet, bütün baklavalarımı gördüğünüz gibi tepsiye güzelce yerleştirdim. Ben yuvarlak tepsi kullandım baklavamda ama sizler dilerseniz kare tepsi de kullanabilirsiniz. Ilık olan yağımı baklavamın üzerine fırça yardımıyla bu şekilde güzelce dökeceğim. Baklavaya dökmüş olduğumuz yağın mutlaka ılık olmasına özen gösterin. Sıcak yağı kesinlikle baklavanın üzerine dökmeyin. Normal tepsi baklavasını kaşık yardımıyla döküyorum. Ama bu tarz büzgü baklavalarda özellikle fırça yardımıyla güzelce yedirerek yağın içine işlemesini sağlıyorum. Bu sayede baklavalarımız daha güzel, çıtır ve yağını da içine çekmiş oluyor. Benim bu kadar baklava hamuru malzememden bir büyük tepsi, bir de küçük borcam bu şekilde baklava hamurum oldu. Ben bu ufak borcamı da komşum rahatsız olduğu için şerbetli yemiyor, ona özel hazırlayacağım. Baklavam artık pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda baklavamı pişirmeye fırınıma koyuyorum. İlk önce hafif pembeleşene kadar 180 derecede pişireceğim. Hafif pembeleştikten sonra arkadaşlar fırınımı 165 dereceye getirip içi de çekene kadar güzelce pişireceğim. Baklavamızın ne kadar güzel ağır pişirirsek o kadar güzel çıtır ve içi de pişmiş olur. Şerbetini döktüğünde de hamurlaşmış olmaz. Evet, benim baklavam güzelce pişti ama alt kısmı birazcık beyazlık kaldığı için ben alt rafa doğru aldım baklavamı alt tabanında güzelce pişmesi için. Evet arkadaşlar ilk önce 180 derece fanlı ayarda hafif pembeleştikten sonra 165 dereceye alarak toplamda 1 saat 10 dakika kadar baklavamı pişirdim. Tabi tepsi baklavası olunca birazcık daha uzun sürüyor. Sizlerin tabi fırınıza göre bu zaman değişebilir. Şerbetim de bu arada soğudu. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi soğuk, güzel, ağdalı bir şekilde şerbetinizin olmasına özen gösterelim. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk olacak. Baklavam tabii ki fırından çıkınca 1-2 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini döküyorum. Ben birazcık büzgü baklavayı çıtır sevdiğim için hemen ilk sıcaklığıyla şerbetini dökmüyorum. Sizler biraz daha yumuşak seviyorsanız fırından çıkınca hiç bekletmeden şerbetlerseniz biraz daha yumuşak olacaktır. Ama benim gibi yaparsanız çıtırlığı günlerce aynı kalacak ve gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Şerbetinle baklavamın her yerine güzelce gelmesini sağlıyorum. Baklavanız ılık, şerbetiniz ılık. İkisi de ılık şekilde de şerbetleyebilirsiniz. Eğer yufkanızı ince açtıysanız, güzel de pişirdiyseniz, daha önce de deneyip de hamurlaşma olmadıysa tabii ki ikisini sıcak olarak da ekleyebilirsiniz. Açıkçası ben bu sorumluluğu almak istemiyorum arkadaşlar. Kimsenin malzemesinin ziyan olsun istemiyorum. Ben ikisini sıcak olarak eklediğimde de hamurlaşma olmuyor. Ama dediğim gibi sizler İsterseniz baklava sıcak, şerbeti de soğuk olarak ekleyin, daha garantili olsun.
Yaklaşık 2 saat bekletmiş olduğum baklavamın sizlere hemen kıvamını göstermek istedim. Tabii ki en az 4-5 saat şerbetiyle dinlenmesi gerekiyor. Daha güzel kıvam alması için. Bugün sizlerle çok güzel bisküvi çıtır çıtır baklava tarifi paylaştım. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Gerçekten deneyip beğenebileceğiniz bir tarif oldu. Mutlaka deneyerek yorumlarınızı bekliyorum. Aklınıza takılan herhangi soruda da görüşlerinizi yorum yerine belirtebilirsiniz. Günlerce aynı çıtırlıkta kalacak 20 adet bezeyi 4 seferde kolaylıkla açılan baklava tarifi oldu. Deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten pişman olmayacağınız bir tarif. Sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.